Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Merhaba dostlar, bu gizemli olay 1913 yılından beri, çözülebilmiş değil. 1913 yılından beri Kuzey Carolina'da bulunan, Brown Dağı'nda bir dizi gizemli ışık gözlemleniyor. Bu ışıklar, bölgede elektrikler kesik olsa bile görünüyormuş. Ayrıca bu nereden geldiği belli olmayan gizemli ışıklar, en iyi Eylül ve Kasım arasında görülebiliyormuş. Ayrıca Brown Dağı'nda birçok kişi kaybolmuş ve bir daha bulunamamış. Bu yüzden uzaylılarla bu ışıkların, bir bağı olduğuna inanılıyor. Brown Dağı ışıkları, Kuzey Carolina'daki Brown Dağı yakınlarında, uzun yıllardır ara sıra bildirilen, bir dizi hayalet ışıktır. Işıklar, Burke County'deki Asheville'in yaklaşık 60 ila 70 mil kuzeydoğusunda, çeşitli yerlerde görüldü. Brown Dağı, Pisgah Ulusal Ormanı'nda yer almaktadır. Hayalet ışıklarla ilgili en eski haberlerden bazıları, Cherokee ve Catawba Kızılderilileri, yerleşimciler ve iç savaş askerlerinden geldi. Bugüne kadar devam eden ışık gösterisine, binlerce kişi tanık oldu. Işıklar Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından, 3 kez ve özel gruplar tarafından sayısız kez incelendi ve, genellikle Appalachian Üniversitesi'ndeki öğrenciler tarafından incelendi. Işıklar, 1999'da bir X-Files bölümünde bile gösterildi. Kuzey Carolina dağlarının Linville Gorge bölgesinde bulunması kolay birkaç izleme noktasında, ışıkları bulabilirsiniz. Işıklar, yıldızlarla karşılaştırılabilir parlaklığa sahip, küçük yıldız benzeri ışık noktaları olarak rapor edilir. Işıkların hareketi, yavaş hareketlerden neredeyse havai fişek tipi eyleme kadar, raporlara göre değişmiştir. Kuzey Carolina, Morganton'un Linville Gorge bölgesinde karanlık bir gecede, Blue Ridge Dağı'nın en büyük gizemlerinden biri olan, Brown Dağı ışıklarına şahit olabilirsiniz. Yüzlerce yıldır insanlar, Burke County'deki belirli görüş noktalarından vadi boyunca, hayalet ışıkların hareket ettiğini gördüler. Bu açıklanamayan gizemli olay bilim adamlarını, hükümet araştırmacılarını ve yerel sakinleri, aynı şekilde şaşırttı ve ışıkların ne olabileceğine dair, birçok teori olmasına rağmen, bu ışıklara neyin sebep olduğunu, kimse tam olarak bilmiyor. Yerel folklor, ışıkların doğası gereği paranormal olduğunu, erken yerleşimciler ve yerli Amerikalılar için, trajedi hikayeleri de dahil olduğunu öne sürüyor. Bilim adamları, ışıklara neden olarak doğal gazlar gibi bir şeyi öneren, daha mantıklı bir yaklaşım uygulamaya çalıştılar. Çok sayıda teoriye rağmen, hiç kimse bu gizemi kesin olarak çözmek için, herhangi bir kanıt ortaya koyamadı. Linville Gorge'de ışıkların görüldüğü birden fazla görüş noktası var, ancak en popüler alan Brown Dağı Overlook. Işıkların her zaman görünmediğine dikkat etmek önemlidir, ancak görgü tanıkları onları yıl boyunca görmüşlerdir. Işık gösterisini denemek ve yakalamak için, en iyi ayların Ekim ve Kasım olduğu bildiriliyor. Yağmur yağdıktan sonra ışıkların görülmesinde, artış olduğu bilinmektedir. Garip ışıkların raporları devam etti ve, 1922'de tanıkların otomobil veya tren ışıklarını, yangınları veya sıradan sabit ışıkları yanlış tanımladıklarını belirleyen, daha resmi bir Amerika jeolojik araştırma çalışması başladı. Bununla birlikte, Blue Ridge Parkway'deki bir işarete göre, çalışmanın tamamlanmasından kısa bir süre sonra bölgeye büyük bir sel geldi. Tüm elektrik gücü kesildi ve trenler bundan sonra bir süre çalışmıyordu. Birkaç otomotiv köprüsü de yıkıldı. Ancak Brown Dağı ışıkları, görünmeye devam etti. Hatta bu gizemli olay, dizi ve filmlere de konu oldu. Paranormal drama programı The X-Files'ın 1999'daki bölümü, Field Trip North Carolina'daki Brown Dağı'nın civarında ölü bulunan, kayıp yürüyüşçülerin gizemli bir vakasının etrafında toplandı. Dizi Brown Dağı ışıklarından bahsediyor. Dizinin ana karakteri Fox Mulder, bunun uzaylılar yüzünden olduğuna inanıyordu. Bu dizi sayesinde artık herkes, ışıkların uzaylılara ait olduğunu ve, bu dağda kaybolan insanların, uzaylılar tarafından kaçırıldığına inanmaya başladılar. İnsanları uzaylı fikrine yönelten, geçmişte yaşanmış gizemli olaylar. Bir başka efsane, 1850 civarında ortadan kaybolan bir kadındır, genel şüphe kocasının onu öldürdüğüydü. Neredeyse herkes onu aramaya katıldı ve, karanlık bir gecede arama yapılırken, Brown Dağı'nda garip ışıklar belirdi. Arayanlardan bazıları bunun ölü kadının ruhu olduğunu düşündü ve, katiline musallat olmak için geri geldi ve arayanları cesedini aramayı bırakmaları için uyardı. Arama, kadından hiçbir iz bulunamadan, sona erdi. Asıl ilginç olan ise, çok sayıda arayıcı kendiliğinden kayboldu.
1952'de Amerika Hava Kuvvetleri, Mavi Kitap projesi ile UFO fenomenini belgelemek ve çürütmek için bir organizasyon kurdu. Mavi Kitap projesinin iki amacı vardı. Birincisi UFO'ların ulusal güvenlik için bir tehdit olup olmadığını belirlemek, ikincisi UFO ile ilgili verileri bilimsel olarak analiz etmek. Bu süre boyunca Mavi Kitap projesi, Brown Dağı ışıkları hakkında kapsamlı bir çalışma başlattı. Hava Kuvvetleri, kahverengi dağ ışıklarını açıklanamayan olarak sınıflandırdı. Proje Mavi Kitap çalışmalarının çoğu, bilgi edinme özgürlüğü yasası kapsamında yayınlanmış olsa da, Brown Dağı çalışmasının belgeleri, gizli kalmaya devam ediyor ve, 1969'da proje Mavi Kitap, sözde kapatıldı. Daha yakın zamanlarda Ekim 2011'de yüzlerce görgü tanığı, ışıkları gördüğünü iddia etti. Olayla ilgili, birçok görüntü ve video yakalandı. Yakındaki popüler bir kamp alanında tatil yapan, 27'den fazla kişi o gece kayboldu. 3 polis memuru kayboldu, ordunun işin içinde olduğuna ve hikayeyi aktif olarak örtbas ettiğine inanılıyor. Yerel polisin açık bir soruşturması var ama boş çıktı. Yani kaçırılan kişilerden tek bir iz kalmadığına göre, uzaylıların bir parmağı olduğuna inanılıyor. UFO dağda bir ışık olarak gözüküyor ve onu izleyen ve gören kişileri kaçırıyor gibi teoriler bulunmakta. Evet arkadaşlar, sizlerin bu gizemli ışıklar ve dağda kaybolan insanlar hakkında düşünceleriniz neler? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Teşekkürler.